18 Kasım 1987 akşamı. Polis o gün 29 yaşındaki Russell Keith Dardeen işe gelmeyince Illinois eyaletinde bulunan Ina köyündeki seyyar evine gitti. Eve girdiklerinde rahatsız edici bir manzara ile karşılaştılar. Russell'ın karısının ve oğlunun cesetleri vahşice dövülmüş bir şekilde uzanıyordu. Karısı Ruby Elaine Dardeen hamileydi ve o kadar kötü dövülmüştü ki kadın doğum yapmıştı. Katil ya da katiller yeni doğanı dahi öldüresiye dövmüştü. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte sevimli bir ailenin acımasızca katledilişini inceliyoruz. Dardeen ailesi cinayetleri. Mount Carmel yerlisi olan Russell bir tesiste operatör olarak çalışıyordu ve bu iş için gereken eğitimi aldıktan sonra 1986'da seyyar evi satın aldı. Karısı Elaine de daha sonra 2 yaşındaki oğulları Peter ile eve taşındı. Yaşadıkları araziyi de bir çiftçi aileden kiraladılar. Russell çalışmaya devam etti. Karısı da Jefferson County'de bir büro malzemeleri mağazasında iş buldu. Çift çalışmadığı zamanlarda köydeki küçük bir Baptist kilisesinde müzik topluluğundaydı. Elaine piyano çalarken Russell da baş vokallik yaptı. 1987'de Elaine ikinci çocuklarına hamile kaldı. Kız ya da oğlan çocuğu olmasına göre adını Casey ya da Ian koymaya karar vermişlerdi. Aileye yeni bir üyenin gelecek olması çifti taşınmaya itiyordu. Dolayısıyla seyyar evi satışa çıkardılar. Ancak evi satmak için tek neden bu değildi. Russell'ın annesi Joanne Dardeen, Russell'ın Ina'ya taşınmış olmaktan pişman olduğunu, bölgede şiddetin arttığını ve iş bulamasa dahi Mount Carmel'e geri döneceğini söylediğini belirtti. Geçen 2 yılda Jefferson County'de 1985'te bir gece anne babasını ve 3 kardeşini ayrı ayrı öldüren Mount Vernon'lu bir genç olan Thomas Odell tarafından işlenenler başta olmak üzere 15 cinayet işlenmişti. Thomas ve diğer cinayetleri işleyenler hüküm giymiş olsa da bölge sakinleri korkuya kapılmış ve strese girmişlerdi. Russell da öyle etkilenmişti ki Mayıs 1987'de 10 yaşındaki kıza tecavüz edilip öldürüldükten sonra bir gece Russell'ın bir arkadaşı evlerine uğrayıp telefon görüşmesi yapmak istediğinde Russell kadını içeri almamıştı. Arıtma tesisinde iyi ve güvenilir bir işçi olan Russell 18 Kasım günü vardiyasına gelmemişti ve amirini de bu konuda bilgilendirmemişti. Tüm gün boyunca evine gelen çağrılar da cevapsız kalmıştı. Bunun üzerine Russell'ın amiri ebeveynlerine ulaştı. İkisi de oğullarına ne olabileceğini bilmiyordu. Russell'ın babası Don Dardeen, Jefferson County şerifini aradı ve oğlunun Ina'daki evinde polis memurları ile buluşmayı kabul etti. Evin içinde Elaine, Peter ve yeni doğmuş kızın aynı yatağa yığılmış cesetlerini buldular. Elaine'in ağzı bantla bağlanmıştı. Her ikisi de Russell'ın geçen sene doğum gününde Peter'a hediye olarak aldığı beyzbol sopasıyla ölümüne dövülmüştü. Elaine o kadar şiddetli şekilde dövülmüştü ki doğum sancısı çekmişti ve kısa süre sonra annesi ve erkek kardeşiyle aynı kaderi paylaşan bir kızı doğurmuştu. Yani Casey'yi. Russell ve arabası ortalıklarda yoktu. Olayla ilgilenen müfettişler Russell'ın karısını ve çocuklarını öldürerek kaçtığını varsaydı. Bir grup silahlı polis Mount Carmel'daki annesinin evini aramaya gitti ancak aramalar bir grup avcının Russell'ın cesedini seyyar evlerinden çok da uzak olmayan bir buğday tarlasında bulduklarında sona erdi. Russell 3 kez vurulmuştu ve penisi kesilmişti. Daha sonra arabası da evin 18 kilometre güneyinde içi kanla kaplı halde bulundu. Bu ölümlerin haberi yayıldığında yerel halk iyice korkuya kapıldı. Artık araçlarında pompalı tüfekleriyle işlerine gidiyor, çocuklar okuldan sonra ailelerin gelmesini bekleyip direkt evlerine gidiyordu. Dardeen'lerin evinin 1 kilometre uzağında yaşayan bir adam uyumakta zorluk çekmiş ve yaşadığı stres sonucu 7 kilo vermişti. Arazi sahibinin küçük kızları da geceleri uyuyamıyor ve ışığı açık tutarak tüm gece kitap okuyordu. Cinayetlerin sonrasında yerel polis ve Illinois eyalet polisi güçlerini birleştirdiler ve 30 dedektif tam zamanlı olarak olayı araştırmaya başladı. 100 kişi sorgulandıktan sonra bir adam gözaltına alındı ancak daha sonra salıverildi. Russell'ın bir iş arkadaşı da içeri alınmış ancak aklanmıştı. Evin içinde küçük miktarda marihuana bulunmuştu ancak polis ailenin uyuşturucu işiyle bir alakası olduğunu düşünmedi. Katiller geride bırakmış olabilirdi. Otopsilerinde de herhangi bir madde bulunmadı. Seyyar evdeki cesetler bulunmadan 12 saat önce öldürülmüştü ve Russell da bulunduğunda 24 ila 36 saat içinde ölmüştü. Ancak bu suçun nasıl işlendiğini çözümlemeye yetmedi. Çünkü Russell'ın bedeni evden uzakta bulunmuştu. Ailesinden ayrı o yerde de öldürülmüş olabilirdi. Ekipler cinayetlerin gece işlenmiş olabileceği konusunda hemfikirdi. Ancak cinayetleri tek bir kişi mi yoksa kişiler mi işledi belli değildi. Cinayetin nedeni araştırılırken birkaç teori ortaya atıldı. Arka kapı açıktı, zorla girmeye dair kanıt yoktu. Evdeki değerli eşya ve mücevherler yerinde duruyordu. Yani hırsızlık ihtimali yoktu. Elaine tecavüze de uğramamıştı. Polis ayrıca bir kıskançlık cinayetine neden olabilecek Russell ve Elaine'in herhangi bir yasak
ortak ilişkisine rastlamadı. Yani bu cinayetler kıskançlık üzerine de gerçekleşmemişti. Gözler daha sonra satanist tarikatlara çevrildi, ancak bu konularda uzman bir polis cinayetlerin bir tarikat işi olmayacağını, evde sembollerin, mumların bulunmadığını ve tarikatların bedenlerden parçalar almadıklarını söyledi. Bir zaman sonra polis artık tüm ipuçlarını tüketti ve bir sonuca varamayınca davayı bırakıp başka davalar üzerine çalışmaya başladı. Russell'ın annesi Joanne Dardine olaya ilginin kaybedilmemesi için elinden geleni yaptı. İmzalar topladı, programlara çıkmaya çalıştı, ancak olay aşırı vahşet içerdiğinden reddedildi. Yıllar sonra 1999 yılının son gününde Tommy Lynn Sells adlı bir katil Teksas'ta 2 kızın boğazını kesti. Biri hayatta kaldı ve Tommy'yi teşhis etti. Tommy idama mahkum edildi. Daha sonra mahkemede başka cinayetleri de itiraf etmeye başladı. Bunlardan biri de Dardine ailesi cinayetleriydi. Ancak polis Tommy'ye inanmadı. Olay yeri ve olay hakkında yanlış bilgiler veriyordu. Texas polisi Tommy'nin 22 cinayetten sorumlu olduğunu doğruladı, ancak Dardine ailesiyle ilgisi olmadığını düşünüyordu. Onlara göre Tommy idam edilmeden önce ününü arttırmaya çalışıyordu ya da ölüm cezasından kaçınmaya çalışıyordu. 2014 yılında Tommy idam edildi. Ancak Russell'ın annesi Joanne oğlunu, gelinini ve torunlarını öldürenin o adam olmadığını düşünüyordu. Dolayısıyla cinayetler faili meçhul kaldı. Günümüzde halen cinayetlerin sebebi ve faili aydınlatılamamıştır. Olay hakkında herkes bir teori ortaya koymuştur. Sizin bu cinayetler hakkında teorileriniz nelerdir? Yorumlarda buluşalım. Bilgi üzere olarak bugün size anlatacaklarımız bu kadardı. Daha sonraki içeriklerimizden haberdar olmak için abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.